destur ya Şah-ı Merdan medet, iki kelime bile olsa bir fayda hasıl olur. Bakalım bugünkü günde Şah-ı Merdan'ın mübarek sözlerinden ne gelecektir? Merhaban ey Şah-ı Merdan, merhaba. Allah. Ne güzel söz. Medet ya Resulallah. İnsana bu dünya hayatında en ziyade lazım olan nedir? Bakalım ne söyletecek Şah-ı Merdan. Ey Şah-ı Merdan, sözleriniz dertlerinize derman. Ey Şah-ı Merdan, merhaban. Ey yaram Şah-ı Merdan, merhaba. Allahümme ya Rabbi elhimna rüştena diye dua var. Rüşt. Onun hakkında buyuruyor şimdi. Şah-ı Merdan dinleyiniz. İsme'u ve u. İşitin, gözetiniz. İzâ vâitum fentebiû. Dinlerseniz size fayda vardır. Üç kelime olsun. İfade et, istifade al. Meclisimiz Şah-ı Merdan'ın meclisidir. Ey yaram Şah-ı Merdan. Şah-ı Merdan'a muhabbetleri olan insanlar neye muhabbet alıyor? O bize edep yollarını öğrettiği için onun meclisi şerefli oluyor. Onun meclisine hazır olanlar da şerefli oluyor. Ya Rabbi kuvvetimizi artır. Rabbimize doğrudan hitap edemeyiz. Ama Şah-ı Merdan'dan isteriz. Bizi terbiye etsin. Bak, temsil yolu bu. Bu ev içinde ağaçtan bir sürü eşya var. Güzel mobilya derler ona. Mobilya. Nedir? Aslı odun. Odunları da odaya getirirsen manası var mı? Odunu ocağa yakarsın. Keresteyi işlersin ve güzel bir alet olur veyahut mobilya olur. Üzerinde işlendiği vakitinde bir kıymet kazanır. Onun için insan da
Medet ya Sultan, ya Şahımlardan. İnsan da üzerinde işlenirse kıymet bulur. Ağaç işlenirse kıymet bulur. İnsan da işlenirse kıymet bulur. Buyur ey Şah-ı Merdan, öğretiniz bize, öğrenelim. Maşaallahu kâmun malem yeşâlem yakun. İnsanların meczup oldukları, meczup dediği nedir? Yani celp olundukları, insanların sevdikleri şey nedir? Bir sürü çarşıda şeyler var, eşya var. İnsanlar der ki, İstanbul ağzıyla konuşalım. Ne güzeldir, ne hoştur bu. De akılsız insan. O insan yapısını beğendiğin vakitinde ne güzel bir biblo neyse, ne için onu ne güzel dediğini. Çünkü o aslında odun ama üzerinde işletildi. Üzerinde işlendiği için bir kıymet buldu. Medet ya sahibi devran ey Şah-ı Merdan. Mühim bir mesele var. Şeyh Mehmet Efendi böyle kalbimize ilham veriyor. İnşallah bu insanlığa yarayacak bir şeydir. Şah-ı Merdan buyurdu, anlatmak istediğim. İnsanları cezbeden, insanları şereflendiren bir noktayı söylüyor. İnsanlar bir hususiyet taşırsa herkes tarafından sevilir, sayılır. Bu mübareklerin huzurunda Şah-ı Merdan'ın da ifade etmek istediği mesele büyük bir müessese bu. Bir kelime, teşrifat. Değil mi? Teşrifat. Bu alemin kıyamına vesile olan, şerefine vesile olan teşrifattır. Şerefli olmaya gayret etmek. Şerefli kimse
yerden öğrenilmez. Yerden teşrifat alınmaz. Teşrifat bu bir kelime. İnsan yaratıldı. Neyle üstün oldu? Hilafet rütbesi giydirdi Cenab-ı Allah. İlk teşrifat bu. Halife kılacağım dedi yeryüzünde. İnni câilun fil ardı halife. O halife dediği vakit şeref rütbelerinin en yükseğidir o. Onun için insan teşrifatı sever. Herkes teşrifatı sever. Yani şerefli olmayı sever. Herkes sever. Bize o şerefi Cenab-ı Mevla giydirmiş, gözetiniz dedi. Ey insan! Teşrifatı bir kelime. Adem'e teklif olunan mesele neydi? Teşrifat. Yap, yapma. İnsana şeref kazandıran bu iki meseledir. Yap dediğini yaparsan teşrifatta şeref makamını alırsın. Yapma dediğini yaparsan teşrifatta senin yerin eşeklerin yeridir. Akşamları olur. Bu böyledir. İnsan aleminde Cenab-ı Hak Adem evladına bir şeref verdi. Teşrifattır o. İlahi teşrifat giydirildi Adem Peygamber'e. Allahu Ekber. O ilahi şerefi Cenab-ı Hak halifendir diye Adem'e verdiğinde ondaki heybet, azamet, güzellik, kemal, üns bütün melaikeyi şaşırttı. Adem Peygamber'in kainatta, kevn-i mekanda yeri neresidir? Makamı ne oldu? En şerefli yer Adem Peygamber'in. Teşrifatta kevn-i mekan içerisinde teşrifatta birinci numara Adem Peygamber. O kadar melaikeler var. Lakin onların teşrifattaki yerleri Adem Peygamber'in makamında olan teşrifata uygun değildi. Ve o teşrifat insanoğlunda daima mevcuttur. İsteyiyor o teşrifatı. O şerefi
göstermek ve taşımak ister insan. Öyle bir büyüklük verdi, öyle bir şeref verdi. Kainatta, teşrifatta birinci var o da Adem Peygamber'di. Onun için insanlar arasında şimdi herkes teşrifat peşinde değil. His honorable, His Excellency, His Majesty, Majestic olmayı ister Cenab-ı Allah kullarının. Not to be common one. Hayvan teşrifattan anlamaz. Şerif olan kimseyi yine şerif olan insan anlar. Teşrifat bu. İlahi divanda. Teşrifat number one, birinci insandır. Melaikeler var, hepsi şerefli. Lakin number one dediği birinci numara, birinci sırada teşrifat üzerine kainatta, teşrifatta birinci Adem Peygamber'di. Maşallah. Buyur ey Şah Merdan. Onun için her zaman insan şerefli olmayı ister. Bir toplantı olsa o da insan, o da insan. Lakin bu beydir, bu paşadır, bu sultandır. Teşrifatı kaybettin mi, insanlık şerefini kaybettin demektir. Teşrifat, bu söz, bugün gelen kuvvetli bir hitaptır. Ki insan muhteliful ecnas, çeşit türlüsü var. Yani her birisinin bir şerefi vardır. Onun için insan, buyur ey Şahmarlar, insan teşrifat der. Teşrifata sırası var herkesin. En mühim mesele teşrifattır. Şerefini kendini de gözetecek, başka varlıkların şerefini de gözetecek. Dünya hayatında en mühim olan onun teşrifattır. Teşrifatı bilmeyen hayvandır. Yalnız His Honorable, His Excellency, His Majesty, bunlardan bitmez. Yani bu honorable olmak, şerefli olmak yalnız bir tayfaya değildir. Lakin muhtelifun ecnas, insanların her birinin varlıkta bir şerefi vardır. Bunu bileceksin. Onun için teşrifat mühim olan
çok mühim olan öğretilmesi ve öğrenilmesi gereken bir maddedir, bir derstir. Teşrifat şeyde gösteriyorlar. Başbakan, reisler başka, bakanlar başka, baktıranlar başka, kapıda duranlar başka. Yani teşrifat sırası mecliste filan kimsenin. Herkesin teşrifatta bir yeri vardır. Varlığa gelmiş olan, varlığa getirilmiş olan insanın her birisinde teşrifat sırası vardır. Kainatın efendisi kimdir? Kainatın efendisi kevn-ü mekanın kendi şanına yaratılmış olan Habibullah'ındır. Birinci sınıf. Onun ayağının dengine ulaşacak kimse yoktur. Teşrifatla yerlerde ve göklerde, kevn-ü mekanda, teşrifatla birinci numarada Hazreti Resul Habibullah vardır. Bunu bileceksin ve yerini bilip şerefine göre onu sayacaksın, seveceksin. Kainatla number one şerefte kimdir? Nebi ahir zaman aleyhi efendü vesselam buyur Şah Ömer'den söyleyin. Miraç gecesi. Miraç gecesi. O teşrifatın bizzat mümessili olan Efendimiz göklere çıkarken saf melaike-i kiram saf durup selam ile şeref aldılar. Şeref gözettiler. Teşrifat. Bu geçen kimdir dedi. Musa Nebi bu geçen ahir zaman sultanıdır. İsa Nebi ya sordular kimdir bu geçen? Manevi alemde o gece bu kadar saltanatla geçen kimdir? Nebi ahir zamandır. Ahir zamanın teşrifatı en yüksek olanıdır. Bütün gökyüzündeki melaike, ruhani alemler, melekut ayakta, teşrifat var. Alelade insan gelecek geçecek değil bu. Teşrifatla number one birinci sınıf. Allah'ın Habibi, Allah'ın karşıladığı Allahu Ekber. Onun şerefine yetişecek şeref yoktur. Teşrifat, ahir zaman nebisi. Allah'ın sevgilisi buyur ey Şah Ömer'den. Teşrifatta
İnsanların dikkati vardır. His Excellency der. His Honorable der. His Majesty der. His Nobleness der. Herkesin teşrifatta bir yeri vardır. Kevn-i mekan içinde bütün kainatta teşrifatta birinci sırada Allah divanında ahir zaman nebisi Allah'ın sevgilisi durur. Onun huzurunda onun şerefini gözetmeyenin şerefi yoktur. Onun için ey Müslümanlar, ey Müslüman geçinenler, o ahir zaman nebisinin teşrifattaki yerini biliniz. Ezan okur. Arkasında o sultana selam vermeyi çok görür. Bid'at der, bid'atınız başınızda patlasın. Kevn-i mekan kendi için icap olman. Ahir zaman nebisi teşrifata birinci numarada ona salatu selam getirmeye sen şudur budur diyesin, utanmaz herifler. Nasıl Müslüman bunlar? Hadi ahar milleti insanı başka. Ahar millet İsa Nebi'nin ahir zaman peygamberine tazimini görseler hepsi secdeye varırdı. Allahu Ekber. Onun için İslam'da en mühim olan nokta Mehmet Efendi teşrifattır. Dünya teşrifatının dünya elimin yanında bir faydası var. Lakin biz hakiki teşrifat babından konuşuyoruz. Söyletiyorlar. Edep teşrifat divanında en yüksek şeref kendisine verilmiş olan ahir zaman peygamberidir. Ona salatu selam edeceksin. Etmezsen kıymetin yoktur. Bu teşrifat ilmidir. Teşrifat ilmini okutmuyorlar. Sen ben diyor. Sen İsa ben Musa demiyor. Teşrifat bu bir ilimdir. Mühim bir ilimdir. Şeref meselesi. Oturuyor meclislerde meclislerde insanların oturduğu meclisler bu başbakan, bu kışbakan, bu bilmem eşek bakan, bu bilmem kelp bakan, böyle işler olmaz. Şerefin nerede? Teşrifat ilmini öğrendin mi sen? İslam'da teşrifat mühimdir. Bu müezzinlere de bu zamanın hocalarına, hacılarına da öfkeleniyorum. Ne için? Efendimiz'i alelade insan sayıyor da bir salatu selamı çok görüyor. Yediğiniz nimet haram olsun size. Mısır ayağa kalkmış. Ne için? Bir tayfa var şeytan. Efendimiz'e salatu selam getirmezler. Yazıklar olsun. Teşrifat ilmi yok kendilerinde.
teşrifat, el-izzetü lillah, el-azanetü lillah, el-heybetü lillah. Giydirdi mi peygambere, giydirmedi mi? Söyle ey alimler. Ahir zamanda bizde giydirildi. İsa'ya giydirildi mi? Ona göre giydirildi. Musa'ya giydirildi mi? Ona göre giydirildi. Lakin en ileri şeref kimdedir? Teşrifatta number one, birinci Allah'ın huzurunda Habibullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu öğret ey Müslümanlar. 5 vakitte salatü selam getir. Çok deme, bidat beni başınızda patlayacak. Fitneden kurtulmazsınız. Teşrifat ilmi. Gökyüzünün teşrifatı başka. Enbiyaların teşrifatı başka. Evliyaların teşrifatı başka. Bu şahanlardan ifadeniz ne güzeldi. İnsanlara bugün muhtaç oldukları teşrifat. Bunu öğretmediler, öğrenmediler, kıymetleri sıfır oldu. Sıfır oldu. Şeref listesinde isimleri kalmadı. Ey Rabbimiz, Subhansın, Sultansın. Maşallah. Bu ilim mefkut olmuş. Şimdi teşrifat var. Öğretmiyorlar. Sevmiyorlar. Ne için en şerefli kendilerini zannediyorlar. Bir tektir. Bütün insanlığın öğreneceği, öğreteceği teşrifat budur. Tevfik Cenab-ı Hak'tandır. Ey Rabbimiz, nefsimizi ezecek kuvvet ver bize. Ve Habibine olan teşrifattan heybet giydir bize ya Rabbi. Ki bunların topları, tüfekleri çalışmaz olsun. Heybet teşrifattandır. Heybet libası teşrifattandır Hacı Mehmet Efendi. Ya ne kadar mübarekler vardır ki şeref listesinde isimleri vardır da görünmezler. İnsanlığa insanlığı öğreten teşrifattır. Teşrifatı öğrenmeden insanın öğrenemez. Kahır sıfatı eğdilir. İnsanı öldürür. Şeref libası, teşrifat libası giyenler insan insana değil, karıncaya da dokunmaz. Teşrifat budur. Teşrifatta karınca var mıdır? Vardır. Karıncanın da bir şerefi vardır. Olmasa yaratmaz Cenab-ı Allah.
Şereflidir o karınca da. Çünkü kendisini yaratan Hak Subhanehu ve Teala o karıncaya da bir şeref verdi, halk eyledi. Karıncayı yaratan Rabbul İzzet'tir. Karıncaya olan senin hürmetin, onu yaratana hürmettir. Koca ahir zaman peygamberine salatü selam getirilmezse birbirini yiyecekler. İman etmezlerse birbirlerinin cezasını verecekler. Teşrifattır bu. Teşrifattır. Ben Rus'um, ben İngiliz'im, ben Türk'üm, ben Acemim demekle şeref bulmaz insan. Şeref, gökyüzünden inen şereftir. Gökyüzünden inen şerefli insan karıncaya dokunmaz. Karıncayı ezmez, karıncaya basmaz. Ne için? Karıncaya basması onu yaratana karşıdır. Allah yarattı o karıncayı. Tazim edeceksin. Ey Acemler, ey Şialar. Karıncaya bile basmaya izin yoktur. Allah'ın yarattığına sen basamazsın. Tazim edeceksin. Nerede kaldı ki Ademoğlu? Milletler teşrifatı öğrenmemiş. İslamlar büsbütün şaşırmış. Müslümanı öldürüyor. Ne için? Allah için mi? Allah dedi mi? Müslümanı öldürsün, etsin, yaksın, yıksın. Yazdıysa Acemlerin kitaplarında söylesinler. Alevilerin kitabında varsa söylesinler. Ertesi gün başlarına ateş yağacaktı. Aklını başına topla. İşte ilmi teşrifat. Ne derler ona? Teşrifat. İngilizcesi nedir? According their honor. Her insanın bir şerefi vardır. Giydiği elbiseyle değil o. Onu yaratanın giydirdiği libastır o. Şeref gökyüzünden indirilmiş insan olma. O şerefi sen alamazsın. O şerefi giyeni öldüremezsin. Öldürürsen başını ezerler. Aklını başına topla. Ey ulema, Mısır uleması. Ey onlara karşı gelenler. Ey biz Şia'yız, biz şuyuz buyuz diyenler. En mühim olan ilim insanlık için teşrifattır. Teşrifattır. Şerefini takdir etmektir. Yaratılanı hoş gör, yaratandan ötürü derler. Kim yarattı bu karıncayı? Basıp ezme. Kim yarattı onu? Ki sen basasın, öldüresin. Koca insanlar. Teşrifat ilminde insanın yeri neresidir? Bire Acemler, bire sahte Aleviler. Söyleyin, insanın yeri nedir?
teşrifatta, protokolda. Sen gökyüzünün protokoluna neye dikkat etmez? Bileceksin. Bilmezsen bildirirler. Ey Rabbimiz bizi cahil bırakanlardan uzak eyle. İnsanlığa düşman olanlardan bizi uzak eyle. İnsanlar insanlığa düşman olmuş. Ve lekad kerremnâ beni Adem. İnsanoğluna öyle bir rütbe verdi ki kimse bilemez. Bu kadar şerefli insanı ezip, yakıp, yıkıp darmadağın eden bunların insanlıkta yeri neresidir? Protokolda yerleri neresidir? Neye müstahaktırlar bunlar? Mısır'da alem toplanıyor. Bağırıyor. Ne bağıracaksın? Bağıran handaki hayvanlardır. Sen de sana Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve Lillahilhamd çeksene. Hangi top sana gelir? Atanın başına düşer. Allah'ı unuttular. Her ceza başlarına geldi. Buyur ey Şah-ı Merdan. Öğrettiğiniz edep tam edeptir. Teşrifat ilmi. Ulemaya yazık ki teşrifat ilmini öğretemediler. Öğretmediklerinde yiyecekleri gırbaçın hesabı haddi hesabı yoktu. Allah ya Rabbi sen bizi affeyle Allah. O Habib-i Ekrem hürmetine teşrifatta birinci numara olan birinci makam en yüksek makamın temsilcisi Rabbul İzzet'i temsil eden kevn-i mekanda Habibullah'tır. Allahu Ekber. Bunu saymadıktan sonra senin teşrifatın ahırdaki hayvanların halidir. Allah bize edebi öğreten mübarek Şah-ı Merdan'dan razı olsun. İşte birkaç söz söylüyorlar. Bir parça toplanalım diyelim. Dünyayı öldürmek için gelmedim. Dünyanın zibirini toplamak için gelmedim. Rabbimize kulluk için geldik. Emin Allah'a tevfik ey Rabbimiz. Bize teşrifat ilmini öğretecek. Bunları gönder. Kuvvetine gönder. Olsun Şeyh Mehmet Efendi teşrifat ilmine dikkat edelim. Derecemiz artar. Teşrifat ilmi. Bunların protokolları bir şeye yaramaz. Kendi uydurmamızdır bu protokolları. Gökyüzünden giydirilen protokola bak. Teşrifata bak. Şerefin artsın. Ey Şah-ı Merdan. Yaranı size hayran. Bize güzel yolları gösteren sözleriniz daim olsun. Kuvvetimiz artsın. Şerefimiz artsın. O Habibi Kibriya'nın hürmeti için. Onun şerefini izhar için Fatiha.